Merhaba teraziler, 2026 yılı gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Uzun yıllardır yaşam sizden uyum, estetik, denge ve zarafet bekledi ama 2026'da gökyüzü sizden bunların ötesinde bir şey isteyecek. Gerçeklik. Artık yüzeyde güzel görünmek değil, içeriden sağlam olmak zamanı. Bu yıl sizin için hem ilişkilerde hem iş hayatında büyük yapısal değişimlerin başladığı bir dönem. Ama bu değişimler bir kaybı değil, bir doğuşu simgeliyor. Artık siz ben kimim, neye inanıyorum sorularını farklı bir derinlikte soracaksınız. Plüto 2026 boyunca Kova burcunda ilerliyor. Bu sizin 5. evinizde, yani aşk, yaratıcılık, çocuklar ve yaşam coşkusu alanında. Bu transit sizi kalbinizin merkezine çeker. Artık sahte mutluluklar, yüzeysel aşklar, zoraki gülüşler biter. Plüto kalbinizi çıplak gerçeğiyle görmek ister. Gerçek bir aşk, sahici bir yaratım, içten gelen bir sevinç. 2026 boyunca bunların hepsi dönüşecek. Artık aşk hayatınızda güçlü kişilerle karşılaşabilirsiniz. Sizi hem büyüleyen hem dönüştüren ilişkiler. Ama unutmayın, Plüto her zaman önce yıkar, sonra yeniden doğurur. Bir ilişkinin ya da bir yaratıcılık biçiminin sonu bile aslında yeni bir başlangıçtır. Nisan-Eylül arası Plüto retrosu döneminde duygusal olarak içe çekilmek, kendi arzularınızı sorgulamak önemlidir. Bu yılın sonunda fark edeceksiniz. Gerçek mutluluk birine sahip olmakta değil, kendini keşfetmekteymiş. 14 Şubat'ta Satürn Koç burcuna geçiyor ve 21 Şubat'ta da Neptün'le 0 derece Koç'ta kavuşum yapıyor. Bu sizin 7. evinizde, yani ilişkiler ve ortaklıklar alanında gerçekleşiyor. Bu gökyüzü olayı belki de son yılın en önemli dönüm noktalarından biri. Artık ilişkilerde hayal ve gerçek arasındaki perde kalkıyor. Neptün idealizmi temsil eder, Satürn ise sınırları. Bu ikisi bir araya geldiğinde gerçekleştirilmiş bir hayat mümkündür. Ama aynı zamanda yıkılmış bir yanılsama da olabilir. İlişkiniz sağlam temeller üzerine kuruluysa, bu kavuşum sizi ruhsal olarak birbirinize bağlar, ama hayal üzerine kuruluysa çözülme başlar. 14 Şubat'tan sonraki süreçte ben kimim, biz kimiz sorusu öne çıkar, bağlanma biçiminiz değişir, başkalarının ihtiyaçlarına göre şekil almak yerine kendi özünüzü koruyarak ilişki kurmayı öğrenirsiniz. 17 Temmuz'a 2 Aralık arasında Satürn retroda olduğunda ilişkilerde sınırlar, taahhütler ve beklentiler yeniden gözden geçirilir. İşte bu gerçek bağ testidir. 25 Nisan'da Uranüs İkizler Burcu'na geçiyor, sizin 9. evinize, yani inançlar, vizyon, yurt dışı bağlantılar ve yaşam felsefesi alanında. Uranüs burada sizi zincirlerinizden kurtarır. Artık böyle düşünülmeli dediğiniz kalıplar değişiyor. Kendinizi daha özgür, daha meraklı, daha geniş düşünen bir hale getiriyorsunuz. Bu transit eğitim, medya, hukuk veya seyahatle bağlantılı konularda sizi beklenmedik yönlere taşıyabilir. Bir taşınma, yurt dışı bağlantılı bir iş veya farklı bir kültürle iç içe geçmek mümkün. Uranüs burada diyor ki artık kendi doğrunu keşfet, başkalarınınkini değil. Farklı insanlarla, farklı fikirlerle karşılaşacaksınız. Bu sizi bazen şaşırtacak ama her defasında zenginleştirecek. Jüpiter 2026'ya Yengeç Burcu'nda retro haliyle başlıyor. 10. evinizde. Bu kariyer ve toplumsal imaj alanında bir içsel hazırlık dönemi. Belki bir süredir ne yöne gideceğinizi bilmiyor olabilirsiniz. 6 Mart'ta Jüpiter ileri harekete geçiyor ve yeni bir dönemi başlatıyor. Kariyerinizde görünürlüğünüz artacak, başarı ve prestij yükseliyor. Birçok terazi için bu kendi sahnesini yaratma zamanı da olabilir. Ve 1 Temmuz'da Jüpiter Aslan'a, yani 11. evinize geçiyor. Artık yalnız değil, birlikte büyüme zamanı, sosyal çevreniz genişliyor, güçlü dostluklar kuruluyor, projeleriniz destek buluyor. Jüpiter Aslan'da size diyor ki parla, ama başkalarının da parlamasına izin ver. 8 Aralık'ta Jüpiter retroya döndüğünde grup dinamiklerinde içsel bir sorgulama başlayabilir. Kim gerçekten sizinle aynı yolda, kim sadece ışığınızdan faydalanmak istiyor?
bu ayrım netleşecek. Venüs'e baktığımızda 3 Ekim ile 14 Kasım arasında Venüs Terazi burcunda, yani burcunuzda retro yapacak. Bu sizin yılın en önemli döneminiz. Venüs retrosu kimliğinizi, görünüşünüzü, ilişkilerinizi yeniden tanımlamanızı ister. Kendinize gerçekten ben kimim diye sorarsınız. Bu dönem eski ilişkiler dönebilir ya da mevcut ilişkilerde duygusal mesafe oluşabilir, ama bu bir kayıp değil, bir farkındalık. Venüs retroda içsel güzelliğinizle yeniden bağ kuracaksınız. Başkalarının sizi nasıl gördüğü değil, sizin kendinize nasıl baktığınız önemli olacak bu dönemde. Bu dönemde estetik değişimlerden, büyük kararlar almaktan kaçının. Kasım ortasından itibaren her şey netleşecek ve siz kendinizle daha barışık, daha huzurlu bir hale geleceksiniz. 2026'da 3 tane Merkür Retrosu var. Hepsi su burçlarında gerçekleşiyor. Bu sizin duygusal iletişim becerilerinizi sınayacak. 26 Şubat'la 21 Mart arasında Balık burcunda retroda olacak 6. evinizde. İş ortamında iletişim sorunları, yanlış anlaşılmalar olabilir. Ancak bu empatiyle liderlik etme dersidir. 30 Haziran'da 24 Temmuz arasında Yengeç burcunda retroda olacak Merkür 10. evinizde. Kariyerle ilgili konuşmalarda dikkatli olun. Yanlış anlaşılmalar prestiji etkileyebilir. Yaz döneminde sözleşme, anlaşma gibi konularda netlik arayın. 23 Ekim'de 14 Kasım arasında Akrep burcunda retroda olacak 2. evinizde. Para, değer ve güven temaları öne çıkıyor. Kendinizi güvende hissetmediğiniz alanları fark edeceksiniz. Bu 3 retro size duygusal zekanın gerçek gücünü hatırlatacak. Sadece konuşmak değil, hissetmek önem kazanacak. Yılın ilk yarısında ay düğümleri Balık Başak aksında olacak. Yani sizin 6. ve 12. evinizde ilerliyor. Kuzey ay düğümü Balık burcunda hizmette sezgi, teslimiyet ve şifa üretiyor. Güney ay düğümü ise aşırı analiz, mükemmeliyetçilik ve kontrolü bırak diyor. Bu dönemde bedeniniz ve ruhunuz arasında bir denge kurmanız gerekebilir. Kendinizi fazla yormayın. Çalışırken duygusal ihtiyaçlarınızı ihmal etmeyin. 27 Temmuz'da ay düğümleri Kova Aslan aksına geçiyor. Sizin 5. ve 11. evinizi etkileyecek. Aşk, yaratıcılık, çocuklar ve dostluklar üzerinden karmalar çözülüyor. Kuzey ay düğümü Kova'da bireysel parıltıyı kolektif faydaya dönüştürün der. Yani artık sadece ben değil, biz bilinci öne çıkıyor. Sevgili teraziler, 2026 yılı size dengeyi yeniden tanımlatacak. Artık huzur başkalarını memnun etmekle değil, kendi özünüzle uyum içinde olmakla ilgili. Plüto kalbinizi dönüştürüyor. Satürn ve Neptün ilişkilerinizi yeniden yapılandırıyor. Uranüs ufkunuzu genişletiyor. Jüpiter sizi hem kariyer hem dostluk alanında büyütüyor. Ve Venüs kendi burcunuzda retro yaparak size şu gerçeği hatırlatıyor. Gerçek güzellik kendinizle barış içinde olduğunuz anda doğar. 2026'nın sonunda aynaya baktığınızda sadece dış görünüşünüzü değil, içsel gücünüzü de göreceksiniz. Artık dengede kalmak değil, dengeyi siz yaratacaksınız. Gökyüzü size şöyle diyor: güzellik sadece uyumda değil, cesarette de gizli. 2026 sizin yeniden doğduğunuz, kendi merkezinizde kaldığınız ve sevgiyle sınır çizmeyi öğrendiğiniz yıl olacak. Artık siz başkalarının terazisinde tartılmayacaksınız. Kendi değerinizle, kendi ışığınızla parlayacaksınız. 2026'nın tutulmalarına baktığımızda 17 Şubat'ta bir Kova burcunda halkalı güneş tutulması var. Saat 15.03'te 28 derece 50 dakikada. İkinci tutulmamız 3 Mart'ta Başak burcunda tam ay tutulması 14.39'da 12 derece 54 dakikada. Ve 12 Ağustos'ta Aslan burcunda tam güneş tutulması var. 20.37'de 20 dakika 20 derece 02 dakikada. Ve son tutulmamız da 28 Ağustos'ta Balık burcunda parçalı ay tutulması. Şimdi bu tutulmalarla ilgili kısa bilgiler de vereceğim size. Sevgili teraziler, 2026'nın en dikkat çekici gökyüzü olaylarından biri bu 17 Şubat'taki Kova burcundaki halkalı güneş tutulması. Sizin için aşk, yaratıcılık, çocuklar ve kendini ifade etme alanlarında büyük bir dönüm noktası yaratıyor. Çünkü tutulma haritanızın 5. evinde, yani kalpten gelen neşe, aşk ve özgün yaratıcılıkla ilgili alanlarda gerçekleşiyor.
Bu size ben neyle gerçekten mutlu oluyorum sorusuna cevap arayacağınız bir sürecin başlangıcı. Güneş ve Ay Kova burcunda duygusal bağlarda özgürlük, bireysellik ve yenilik arayışını getiriyor. Ancak bu tutulma Boğa burcundaki Uranüs'le de karşıt açıda aşk hayatınızda beklenmedik gelişmeler, ani başlangıçlar ya da sürpriz bitişler gündeme gelebilir. Bazılarınız için bu eski bir aşk hikayesinin aniden yeniden canlanması anlamına gelirken bazılarınız için yepyeni bir insanın kalbinize dokunması anlamına da gelebilir. Ama Uranüs'ün mesajı çok net. Gerçek aşk özgür bıraktığınızda filizlenir. Eğer bir ilişkide sıkışmış, kısıtlanmış veya duygusal olarak bastırılmış hissediyorsanız bu tutulma sizi zincirlerinizden kurtaracak. Belki de artık bu ilişki beni büyütmüyor diyerek bir sayfayı kapatacaksınız. Ama unutmayın, her bitiş sizi kendi hakikatinize daha fazla yaklaştırır. Beşinci ev tutulmaları aynı zamanda yaratıcı projelerinizi, potansiyelinizi de açığa çıkarır. Bu dönemde sanatsal, estetik veya üretken yanınız daha da güçlenecektir. Yeni bir hobiye başlayabilir, sanatsal bir projede ön plana çıkabilir veya topluluk önünde kendinizi gösterebilirsiniz. Kova enerjisi sizi kalıpların dışına çıkmaya çağırıyor. Artık kendinizi başkalarının onayına göre değil, içinizdeki özgün sese göre ifade etme zamanı. Bu tutulma size şunu fısıldıyor: gerçek zarafet kendin olma cesaretindedir. Yaratıcılık yalnızca sanatla sınırlı değil, hayatı nasıl yaşadığınız, sevdiğiniz, düşündüğünüz her şeyin içine işleyen bir enerji. Ve bu tutulma sizi yeniden yaratmanın eşiğine getiriyor. Beşinci ev aynı zamanda çocuklar, doğurganlık ve geleceğe dair projeleri temsil eder. Bu nedenle bazılarınız için bu tutulma çocuk sahibi olma, ebeveynlikte yeni bir dönem veya çocuklarla ilgili sorumlulukların artması anlamına da gelebilir. Diğer bir olasılık ise kendi yaratımınız olan bir projenin doğumudur. Bir kitap, bir sanat eseri, bir sosyal girişim. Bu tutulma size yarattıklarınla dünyaya iz bırak diyor. Sevgili teraziler, 3 Mart'taki bu tam ay tutulması sizin için bir tamamlanma ve içsel arınma döneminin kapılarını aralıyor. Bu tutulma doğum haritanızın 12. evinde, yani bilinçaltı, ruhsal süreçler, kapanışlar ve görünmeyen alanlar üzerinde gerçekleşiyor. Yani bu dış dünyada değil, iç dünyanızda gerçekleşen çok güçlü bir dönüşüm. Bu dönemde evren size diyor ki artık kontrolü bırak, akışa teslim ol. Tutulma esnasında Ay Güney Ay düğümüyle birlikte 12. evinizde, bu geçmişten gelen duygusal yüklerin, gizli korkuların ve bastırılmış duyguların yüzeye çıkabileceğini gösteriyor. Sanki yıllardır bilinçaltınızda saklı duran bir dosya açılıyor. Eski bir yara, kapanmamış bir ilişki ya da neden böyle davranıyorum dediğiniz kalıplar görünür hale geliyor. Ama bu sizi zayıflatmak için değil, özgürleştirmek için oluyor. Güneş ise Kuzey Ay düğümüyle Balık burcunda kavuşumda ve karşıtlık yapıyor. Size diyor ki şimdi hizmet etmenin, şifalanmanın ve başkalarına fayda sağlarken kendini de arındırmanın zamanı. Yani 12. evdeki tutulma bir bitiştir ama her bitişin ardında da bir şifa vardır. Tutulma aksına kare yapan Lilith sizin 3. evinizde, yani zihin, iletişim, kardeşler, yakın çevre ve düşünce kalıplarınızla ilgili. Bu enerji sizi zihinsel anlamda bir başkaldırıya çağırıyor. Belki sürekli aynı şekilde düşünmekten yoruldunuz. Belki de çevreniz fikirlerinizi sürekli sınırlandırıyor. Lilith diyor ki artık kendi sesini bul. Bu tutulma zihinsel özgürlüğünüzü kazanmanız için bazı iletişim krizleri getirebilir. Bir söz, bir konuşma, bir yüzleşme sizi derinden etkileyebilir ama sonunda da büyük bir farkındalık kazanırsınız. 28 Ağustos'ta yaşanacak Balık burcundaki ay tutulması sizin için günlük yaşam düzeniniz, iş hayatınız, sağlık temalarınız ve hizmet bilincinizle ilgili güçlü bir farkındalık yaratacak. Bu tutulma sizi daha dengeli bir yaşam kurmaya davet ediyor. Ve size şu soruyu yöneltiyor: gerçekten iyi misiniz? Bu soru sadece fiziksel sağlığınızla değil, ruhsal ve duygusal bütünlüğünüzle de ilgili. Tutulma, günlük yaşamınızı, iş düzeninizi ve sağlığınızı yeniden yapılandırmanız için güçlü bir uyarı gönderiyor.
Artık size hizmet etmeyen alışkanlıklar, ilişkiler, iş koşulları ya da yaşam tarzı değişmek zorunda. Gökyüzü diyor ki daha sağlıklı, daha huzurlu ve daha anlamlı bir yaşam için sadeleş. Balık burcundaki bu tam ay tutulması sizin 6. evinizde gerçekleşiyor. Bu ev iş ortamı, rutinler, sağlık, hizmet, sorumluluk ve yaşam düzeniyle ilgilidir. Bir süredir sizi yoran bir iş koşulu ya da zaman yönetimi sorunu veya sağlık teması varsa bu tutulma o konuyu görünür kılacaktır. Kimi zaman bu bir farkındalıkla başlar. Artık böyle yaşamak istemiyorum diyebilirsiniz. Tutulma size şunu hatırlatıyor. Hayat sadece görevleri yerine getirmek değil, dengeyi korumaktır ve siz evrenin en denge arayan burcususun. Şimdi o dengeyi iç dünyanızda yeniden kurma zamanı. Bu tutulma esnasında Güneş ve Merkür Başak Burcu'nda kavuşumda olacak ve bu kavuşum İkizler Burcu'ndaki Uranüs'le de kare açı yapacak ve gökyüzünde bir tek kare açı kalıbı oluşacak. Bu enerji zihinsel olarak oldukça yoğun bir dönem getiriyor. Zihniniz dolu, düşünceler hızlı, planlar değişirken Uranüs'ün etkisiyle özellikle işinizde veya görevlerinizde beklenmedik değişimler yaşanabilir. Belki bir proje kapanacak, belki iş düzeniniz köklü bir şekilde değişecek. Bu kare sizi sarsabilir ama aynı zamanda özgürleştirir. Belki uzun zamandır yapmak istediğiniz bir şeyi artık gerçekleştirebileceksiniz. Bu tutulma size diyor ki artık otomatik pilottan çık. Bu ve yaşamını yeniden tasarla. Sevgili dostlar, yeni bir yıla adım atarken unutmayın, 2026 sadece takvimde bir değişim değil, aynı zamanda bilincimizin ve hayatımızın dönüşüm yılı. Gökyüzü bize cesaret, ilham ve fırsatlar sunuyor. Kendi ışığınızı takip edin, kalbinizin rehberliğine güvenin ve her adımda kendinize ve çevrenize değer katın. Ben de size bu yeni yılda sağlık, huzur, mutluluk ve başarı diliyorum. Her yeni gün size farkındalık ve sevgi getirsin. Hoş geldin 2026, cesaretin, bilincin ve kalbin yılı. Yıldızların ışığı yolunuzu aydınlatsın ve her zaman sizinle olsun. Mutlu yıllar.